Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok şık bir bere modeli çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Sadece 2 veya 3 saatte örebileceğiniz çok şık bir bere. Daha önceden şöyle eldivenlerini çalışmıştık. Çok beğenmiştiniz. Hemen arkasından da beresini çalışmak istedim. Ve iplerimden tekrar bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Alize Süperlana batik ip kullandım. Ve Alize Süperlana klasik siyah renk kullandım. Hemen renk kodunu da vermek istiyorum. Batik ipin 4840 arkadaşlar renk kodu. Kullandığım tığ numarası 4 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel berenin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle lastik bölümüyle başlayacağım. Lastik bölümünü açık bir renkle göstermek istiyorum. İpime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Lastik uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta çekebilirsiniz. Hemen önümdeki zincire batıyorum ve bu sırayı sık iğne ile bitiriyorum. Tüm zincirleri tek tek sık iğne yapıyorum. Toplamda 9 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Birkaç sıra sık iğnelerini sayarsanız eksik veya fazla sık iğne yapmamış olursunuz. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Ve hemen bakın. Şöyle şuradan arka taraftan tek bir ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Tüm lastik baş çevrenize olacak şekilde uzunluğunu bu şekilde ayarlıyoruz. Siyah renkle göstermek istemedim. Şu ince ayrıntıları siyah ipte göremeyeceğinizi düşündüm. Çünkü böyle birkaç sıra bununla göstermek istiyorum. Bakın tek teline batıp 9 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çektim. Çevirdim. Yine aynı yerden başlıyorum. Bu şekilde git gel yaparak devam edeceğiz. Bakın. Tüm sıralarda hep arka taraftan tek bir ilmek alarak sık iğnemi yapıyorum. Lastik bu kadar kolay. Başka bir işlemi yok. Şöyle sonuncuya da batıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki lastik bölümü anlaşıldı. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi lastik zaten ortaya çıktı. Bu şekilde ben siyah renkle daha önce örmüştüm. Şöyle göstermek istiyorum. Kamerayı uzaklaştırdım. Hemen lastiğin ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle boyu 5 santim arkadaşlar. Eni ise 46 santim. Şöyle göstermek istiyorum. 46 santim. Bunu nasıl anlayacağız? Şöyle ördükçe başımızın çevresine sarıyoruz. Eğer denk geliyorsa tamamdır. Hemen birleştirme işlemine geçebiliriz. Evet, kamerayı yakınlaştırdım tekrar. Hemen birleştirme işlemi için şöyle ilmeğim karşı ilmeğe şu şekilde batıyorum ve iki ilmeği aynı anda kapatıyorum. Daha sonra
karşı ilmeklere tek tek batarak, bakın, bir şuradan ilmek alıyorum, bir buradan ilmek alıyorum. Bu ilmek hep aşağıda olacak. İçinden, çok pardon, şöyle içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bir buradan tek ilmek alıyorum. Bakın, içinden geçiriyorum. Bir ilmek buradan, bir tek ilmek karşıdan, bir içinden geçiriyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada da başka bir işlem yok. Bir oradan tek ilmek, bir buradan tek ilmek, sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Son ilmeklerim kaldı. Son ilmeklerime de batıyorum. Ve gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde kapattım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir ilmeğimi uzatarak bırakıyorum. Şu şekilde. Şimdi batik ipimi alıyorum. Batik ipimi alıyorum. Bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi birinden başlayabiliriz. Şimdi bakın, dışa dönük çizgiler var. Bir de içe dönük çizgiler var. Şöyle dışa dönük çizgilerin içine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın, iç çizgiyi geçiyorum. Dışa dönük çizgiye battım. 2 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Tığın başını doladım. İçe dönük çizgiye atladım. Dışa dönük çizgiye 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. En güzel şeyi de zaten bu modelin ip kesmiyoruz arkadaşlar. Ve iç taraftan da ip kesinlikle görünmüyor. Bu şekilde devam ediyorum. Şuraya kadar gelmeye çalışıyorum. Şu ipi nasıl geçeceğimizi de göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde her bir dışa dönük çizgiye aralara zincir çekmeden ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın, burada bıraktığım siyah ipim duruyor. Hemen oranın üzerine geldim. Bakın, şöyle kenara çekiyorum. Hemen o çizginin üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe kısmına battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2 zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Ve şöyle siyah ipime geçiyorum. Siyah ipimin ilmeği burada. Burada. Şimdi siyah ipimin ilmeğini uzattım. Bakın, burası. 2 tane yan yana yaptığımız trabzanın tam ortasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Elimi gayet bol tutuyorum. Bakın, hemen yandaki 2 tane trabzanın arasına 2 tane ikili trabzan. Şimdi bakın, şu boşluklara batmıyoruz. Şuradaki V gibi görünen 2 tane trabzan arasına batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm boşluklara bu şekilde ikişer tane trabzan yapıyorum. Bu sıradan sonraki sıralar hep bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Ve şöyle yine
batik ipime geçiyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bakın hemen önümdeki trabzan arasına batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan. Modelim bu kadar basit. Trabzan aralarına ikişer tane trabzan. Her sıramız bu şekilde ilerliyor. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle birkaç sıra göstermek istedim. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Battığımız yerler şu aralar değil, şu iki trabzanın arası. Şöyle sıra sonuna kadar yine devam edeceğim aynı şekilde. Bir üst sırayı tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim ve aynı yöntemle kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel ilerliyoruz. Tekrar siyah ipimi şöyle arıyorum. Bakın hemen iki trabzan arasına girip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 ve bu şekilde devam ediyoruz. Ne kadar öreceğiz, ne kadar uzunluğa kadar öreceğiz, onu başımıza giyerek ölçebiliriz. Ne kadar uzunlukta istediğimizi. Ben de kendi başıma takarak ölçmeyi düşünüyorum ama normalde diğer yaptığımız beriler gibi 21-22 santim şu anda örmeyi düşünüyorum. Bu şekilde sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Dediğim gibi ben de istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra ördüm. Hemen şöyle ölçü de vermek istiyorum. 20 santim örmüşüm arkadaşlar. Şimdi batik ipimi kesiyorum. Batik ipimle artık işim bitti. O yüzden şöyle hemen 2 tane zincir çekiyorum. Uzunca bir şekilde ipimi kestim. Evet. Şimdi siyah ipimle kamerayı yakınlaştırdım. Son sıramı kapatıyorum siyahla ve bu sırayı ikili trabzan olarak bitireceğim. Şöyle tığın başında oluyorum. Her trabzan tepesine batırarak ikili trabzan yapacağım. Tek tek trabzan tepelerine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. Şöyle daha rahat görülecek. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını dolamadan hemen önümdeki trabzana battım. İlmek aldım. Hemen yanındaki trabzana battım. İlmek aldım. 2 kere de kapattım. Burada eksiltme yapıyorum. Bir tane normal ikili trabzan yapıyorum. 2 taneyi bir kapatıyorum. Tığın başını dolamadan birine battım. İlmek aldım. İkincisine batıyorum. İlmek alıyorum. 2 kere de kapatıyorum. Hemen yanındakine bir kez batıp başını dolayarak normal ikili trabzan yapıyorum. Şu anda ortayı arar kapatmak üzereyiz. Bakın birine battım, başını dolamadan aldım. Yanındakine battım, 2 seferde kapattım. Hemen yanındakine başını dolayarak batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tepe kısmı kapanmak üzere. Yine burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi artık sürekli 2 2 kapatacağız. Yine başını dolamadan önündekine battım. İlmek aldım. Yanındakine battım. İlmek aldım. 2 seferde kapattım. Önümdekine battım. İlmek aldım. Yanındakine battım. İlmek aldım. 2 seferde kapattım. Şöyle daha net görülecek. Bakın. 1,
Hemen yanındakine battım. 2. Bu sefer tek trabzan yapmıyoruz. Hepsine tek tek çift çift batarak artık tamamen kapatıyoruz. Tepe kısmını şöyle göstermek istiyorum. Yine sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok az bir bölüm kaldı. Yine aynı şekilde 3 veya 2 zincir kapanana kadar yan yana birer tane batıyorum. Bakın bir buraya, bir buraya, 2 kere de kapatıyorum. Zaten kapanmak üzere. Kapanana kadar bu işlemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle burası küçüldüğünde şöyle net görünüyor mu? Şurası bakın. Şöyle bir parmak kalınlığında kaldığında artık ikili trabzan yapmıyorum. Şöyle bir buraya battım, ilmek aldım. Bir buraya, üçünü birlikte kapatıyorum. Bir buraya, bir buraya, üçünü birlikte. Kapanana kadar şu orta kısmı bakın birer kez batırıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tam orta kapanana kadar bu işlemi yapıyorum. Evet. Buraya kadar geldiğimizde ikili trabzanla maalesef olmayacak. Hemen burayı da böyle göstermek istedim sizlere. Evet, bakın kapanana kadar döne döne bakın iyice kapandı. Şöyle karşısına batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir, ipimi uzunca bir kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum bu güzelliği size. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şu ipimi aşağıya çekeceğim. Çok çok güzel oldu. Evet. Gördüğünüz gibi beremiz bitti arkadaşlar. İstediğiniz boyutlarda yapmanız mümkün. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.